Haber tüm dünyaya yayıldı, iktidar koridorlarında şok dalgaları oluşturdu ve savaşın yıprattığı sokaklarda kutlamaları başlattı. Bir zamanlar sarsılmaz görünen Beşar Esad rejimi çökmüştü. Yıllarca süren acımasız iç savaştan sonra Suriye halkı sonunda diktatörlerini devirdi. 8 Aralık 2024'te imkansız görünen gerçekleşti. Başında güçlü Hayat Tahrir el Şam'ın HTŞ olduğu isyancı güçler Şam'a girdi. Rejimin çöküşünün hızı şaşırtıcıydı. Sadece birkaç hafta önce 27 Kasım'da HTŞ ve müttefik gruplar son saldırılarını başlatmışlardı. Yıllar süren yıpranma ve azalan destekle zayıflayan Esad'ın güçleri baskı altında çöktü. 7 Aralık'ta HTŞ, Esad'ın gücünün merkezi olan Şam'a girmişti. Bir zamanlar rejimin demir yumruğu olan Suriye ordusu, düşünülemez olanı doğruladı. Esad artık yoktu. Diktatörün nerede olduğu ise bir sır olarak kaldı. Raporlar, şehrin düşüşüyle birlikte Şam'dan kaçtığını, nereye gittiğinin bilinmediğini gösteriyor. Bazıları, radardan kaybolan, akıbeti belirsiz bir Suriye Hava Yolları uçuşuna bindiğini tahmin ediyor. Dünya nefesini tutarak izledi. Bir diktatör düşmüştü ama küllerinden ne yükselecekti? Bu sismik değişimin ön saflarında uzun süredir tartışmalarla örtülü bir grup olan HTŞ duruyordu. Savaş alanındaki hünerleri inkar edilemez. Esad yönetiminin sona ermesindeki rolleri çok önemli. Ancak çoğu zaman radikalizm gölgeleriyle resmedilen geçmişleri dünyayı temkinli bıraktı. HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Kolani, grubun imajını yeniden şekillendirmeye çalıştı. Suriye için çoğulculuktan, demokratik bir gelecekten bahsediyor. Geçmişle bağını koparmaya, kapsayıcılık ve adalet çağını başlatmaya yemin ediyor. Ama şüphecilik devam ediyor. Cihad ateşinden doğan bir grup, gerçekten demokratik değerleri benimseyebilir mi? Dünya, bakışlarında umut ve endişe karışımıyla izliyor. HTŞ'nin zaferi, uluslararası toplum için bir bilmece oluşturuyor. Bir yandan, acımasız Esad rejiminin sona ermesi rahatlama nedeni. Öte yandan, tartışmalı bir geçmişe sahip bir grubun yükselişi ciddi endişeler yaratıyor. Dünya, HTŞ'nin vaatlerini yerine getirip getirmeyeceğini veya eski yöntemlerine geri dönüp dönmeyeceğini görmek için bekliyor. Suriye'nin geleceği bir sonraki hamlelerine bağlı. Esad'ın düşüşü haberi yayılırken Şam sevince boğuldu. İnsanlar sokaklara döküldü, yüzlerinde inanmazlık ve coşku karışımı vardı. Yıllarca süren baskı, bir tiranın boğucu pençesi altında yaşamak sonunda bitmişti. Barut ve özgürlük kokusuyla dolu hava, kutlama sesleriyle çatırdıyordu. Savaşın dehşetiyle uzun süre susturulan müzik, havayı bir kez daha doldurdu. Uluslararası alanda tepkiler karışıktı. Batılı güçler, Esad'ın saltanatının sona ermesini memnuniyetle karşılasalar da, temkinli iyimserliklerini dile getirdiler. Uzun süredir Esad'ı eleştiren Amerika Birleşik Devletleri, demokratik bir hükümete barışçıl bir geçiş çağrısında bulundu. Avrupa Birliği, istikrar ve insani yardım ihtiyacını vurgulayarak bu duyguları yineledi. Esad'ın uzun süredir müttefikleri olan Rusya ve İran, dikkat çekici bir şekilde sessiz kaldılar. Sessizlikleri çok şey anlatıyor. Bölgedeki azalan etkilerine işaret ediyor. Bir zamanlar, küresel güçler için bir vekalet savaşı olan Suriye çatışması, yeni bir döneme girdi. Suriye bir yol ayrımında, Esad'ın uzun gölgesi gitti. Ancak ilerideki yol, belirsizliklerle dolu. Ülke harabe halinde, halkı yıllardır süren çatışmalarla yaralı. Yeniden yapılanma, uluslararası işbirliği ve muhalefet kaynak gerektiren devasa bir görev olacak. Acil zorluk, iktidarın barışçıl bir şekilde devredilmesini sağlamak. Başbakan Muhammed Gazi el-Celali, halk tarafından seçilen bir hükümetle çalışacağına söz verdi. Ancak demokrasiye giden yol, nadiren pürüzsüzdür. Ve Suriye'nin yolculuğu da bir istisna olmayacak. Çatışma boyunca, sürekli bir tehdit olan mezhepçi şiddet tehdidi hala büyük. Uluslararası toplum, Suriye'nin bir kez daha kaosa sürüklenmemesi için çalışarak tetikte kalmalıdır. Esad'ın düşüşü bir dönemin sonunu işaret ediyor, ancak bu, barış ve istikrara doğru uzun ve zorlu bir yolculuğun sadece başlangıcı.
Dünya şimdi Suriye'ye sırtını dönmemeli.